Hazreti Davut'un kılıcındaki sırlar. Hazreti Davut'un sır dolu kılıcı bugün Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet dairesinde. Üzerinde çok sayıda hieroglif yazı bulunan kılıcın tek bir şifreyi barındırdığı iddia ediliyor. Kıyametin kopacağı tarih. Hazreti Davut'un kılıcıyla birlikte Mısır'dan getirilen bakır levhadaki gemi figüründe kıyamet tarihi olarak 12 Ocak 2006 işaretleniyordu. Fakat bunun asılsız olduğu görülmekte. Hazreti Davut zamanında en parlak dönemlerini yaşayan İsrailoğulları daha sonra Kudüs'ü fethetti. Ve Kur'an-ı Kerim'in her taraftan gelen kuşlar da ona icabet ederler. Hepsi onun namesine katılırlardı. Onun mülkünü kuvvetlendirmiştik. Kendisine hikmet ve açık konuşma, güzel konuşma vermiştik dediği Hazreti Davut'a 150 sureden oluşan kutsal kitap Zebur indirildi. Doğada insanoğlunun idrakinin ötesinde geçen olayları kavramadaki yeteneği, tüm canlı varlıklarla konuşabilmesi ve hatta onlarla beraber metafizik aleminde sohbetler ettiği rivayet edildi. Hazreti Davut, kılıcıyla zalimliğin hüküm sürdüğü bir devri değiştiren peygamber oldu. Hazreti Davut'un bir başka özelliği de diğer peygamberler, peygamberliklerini kanıtlamak için mucizeler göstermiş olmalarına rağmen kendisinin mucizelerini daha çok Allah'ın bir lütfu ve armağanı olarak göstermesiydi. Mucizeyi sadece kılıcıyla gösterdi. Hazreti Davut öldükten sonra kılıcı elden ele, peygamberlerden peygamberle ve hükümdarlardan hükümdarlara geçti. En sonunda kılıç, mukaddes emanetlerle birlikte Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra İstanbul'a, Topkapı Sarayı'na getirildi. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nin 21'e 137 numaralı envanterinde kayıtlı olan bu kılıcın yolculuğu şöyle gelişti. Çoğu geceleri uyuyamayan Yavuz Sultan Selim hep Nedim'i Hasan Can ile kitap okuyup ilim konuşurlardı. Hasan Can'ın uyuyakalıp padişahın hizmetine gidemediği gecenin sabahında Yavuz Hasan Can'a ne rüya gördüğünü sordu. Fakat sonradan anlaşıldı ki söz konusu rüyayı Hasan Can değil, kapı ağası Hasan Ağa görmüştü. Rüyasını hemen padişahına anlatan Hasan Ağa, "Padişahım, rüyamda gecenin bir vakti kapı çalındı. Kalabalık halde gelenler Arap elbiseli ve Arap şimalı şahıslardı. Kapının yanında 4 kişi durmaktaydı. Kapıyı vuranın elinde ise sizin ak sancağınız bulunmaktaydı. O bana dedi ki, bu gördüğün Resul'ün ashabıdır. Bizi gönderip buyurdu ki kalkıp gelsin. Harameyn hizmeti ona verildi. Bu gördüğün 4 kimseden bu Ebu Bekir-i Sıddık, bu Ömer-i Faruk, bu Osman-ı Zünnureyn'dir. Seninle konuşan ben ise Ali bin Ebu Talib'im. Var Selim Ağa'na selam söyle dedi. Yavuz Sultan Selim ise bu rüyayı yüzü kızararak ve gözyaşları içinde dinledi. Bu hadiseden sonra hazırlıklar tamamlandı ve Mısır seferine çıkıldı. 20 Şubat 1517 Cuma günü Kahire'de Yavuz Sultan Selim adına hutbe okutulmasıyla Mısır ve Hicaz artık Osmanlı padişahının yönetimi altına girdi. İçlerinde Hz. Muhammed'in hırka-i şerifi, nalını, oku, Kabe'nin altın oluğu, Yusuf peygamberin sarığı ve Hz. Davut'un da kılıcının bulunduğu birçok kutsal emanet de Yavuz tarafından Mısır dönüşü İstanbul'a getirildi. Bu sayede Hz. Davut'un kılıcı ve üzerinde kılıcın son sahibi İsa Mesih olacak yazan Kılıç Bakır'ın kitabesi de İstanbul'a getirilmiş oldu. Hazreti Davut'un dönemin dev hükümdarlarından Calut'un kafasını kesmesini resmeden ve kılıçla birlikte Mısır'dan getirilen levhaya dikkatle bakıldığında bir yüzünde Süryanice ve Nebatice, diğer yüzünde ise Arapça yazılar göze çarpıyor. Hicri 880 yılında yani Mısır'ın Osmanlılarca fethinden yaklaşık yarım asır önce yazılmış olduğu üzerinde kayıtlı olan bu kitabe son derece ilginç bilgiler içeriyor. 33 satırdan oluşan kitabede kısaca Hazreti Davut'un Calut'u bu kılıçla öldürdüğü, kılıcın daha sonra Hazreti Yusuf'a, ondan da Hazreti Harun'a geçtiği ve yine bu kılıcın Hazreti Muhammed'in kabrine tecavüze kalkışan mecuzilere karşı kullanıldığı ifade ediliyor. Ancak cif ilmiyle vakf olunabilecek bir takım bilgileri üzerinde barındırdığı söylemesi ise Bakır Kitabe'yi ilginç kılan en önemli ifade. Kitabede ayrıca Mısır'ın Osmanlılarca fethinden yaklaşık yarım asır önce bu fethin haber verilmesi, fetihle birlikte Hz. Davut'un kılıcının Osmanlılara geçeceğinin anlatılması
ve kılıcın daha sonra ahir zamanda Mesih Hazreti İsa'nın eline geçeceğinin belirtilmesi insanlarda büyük ilgi uyandırıyor. İfadeleri karışık ve anlaşılması güç olan levhada ahir zamanla ilgili enteresan haberlere de yer verilmesi ve bu ifadelerin hemen altında 8 kameralı bir gemi resmi bulunması ise Hazreti Davut'un kılıcının şifresinin bu gemide saklı olduğunun iddia edilmesine sebep oluyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.